Arkadaşlar selamlar. Şimdi bugünkü e, ekonomik takvime FED faiz görüntüleme aracına bakacağız. Öncelikli olarak e, dün 25 pipslik artış yüzdesi %87 idi. Bugün %90'a çıkmış. Ama buradan daha ziyade aslında 50 pipslik artışın ne kadar fiyatlandığına bakmamız gerekiyor. Şimdi buradaki fiyatlama 50 pipslik fiyatlama grafiğine baktığınızda Şubat ayının 6'sında %0.4 olarak başlamış fiyatlama. Şimdi bu fiyatlama bugün itibariyle de %9.2'ye kadar yükselmiş vaziyette. Yani piyasa diyor ki Mart ayındaki FED faiz artışı 50 pips olma ihtimali de var diyor. Şimdi tabii bu hareket enstrümanların üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu ve neredeyse tüm enstrümanlarda da düşüş geldi. Şimdi bunu da size göstereceğim. Bunu şu şekilde ayın 3'ünde, Şubat ayının 3'ündeki TDI verileri çok iyi geldi. Bu Cuma günü olan bir veriydi ve bu veriden sonra piyasa 50 pips faiz ihtimalini fiyatlamaya başladı. Şimdi Cuma günü veri geldi ve pazartesi itibariyle de bu fiyatlama grafikten de görüldüğü üzere 0.4'ten 9.2'ye yükselmiş vaziyette. Yani orana baktığımızda 0.4 bölü 9.2 dediğinizde yaklaşık yanlış oldu. 9.2 bölü 0.4 yaklaşık 23 kat bu fiyatlama yükselmiş vaziyette. 50 pipsin fiyatlanması. İşte bu 23 kat yüzünden bütün enstrümanlar ciddi bir şekilde aşağıya geldi. Şimdi tarihleri unutmadan önce şeyi de bir göstermiş olalım. Yani bir tane bir örnek göstermiş olalım. Herhangi bir grafik açayım. Ve bir bakalım. Tarihine bir bakalım. Şimdi bakın. Bu ayın 3'üydü. Günlükten bakıyorum. Bu ayın TD'nin geldiği zamanki fiyat. Yani buraya ne diyebiliriz? 23.400 diyelim. Bu 21.726'ya gelmiş. Yani yüzdeye vursak 21.400 diyelim. Bölü 23.400 diyelim. Yaklaşık %1'lik mesela Bitcoin'de bir düşüş olmuş. Gümüşe bir bakalım. Aynı şekilde. Gümüş yaklaşık ne kadarlık bir fiyatla yapmış. Ayın ikisi, ayın 3'ü. Yani bunda 23.49 diyelim 21.800'e inmiş. 21.8, 23.4 desek
yaklaşık %7'de bu enstrümanda bir fiyat düşüşü olmuş. Yani diyeceğim o ki TDI verisi piyasadaki o iyimser havayı bozdu ve 50 pipslik faiz artışı fiyatlamasını yükseltti. Bu da enstrümanlar üzerinde ciddi anlamda baskı oluşturdu. Oluşan bu baskıda da tüm enstrümanlar değer kaybı yaşadı. Şimdi gelelim diğer soruya. Bu fiyatlamanın tekrar 0,25 faiz artışına dönüşmesini ne sağlar ve enstrümanları tekrar hızlıca yukarıya gitmesini sağlayacak veri hangi veridir derseniz, bunun için de şöyle ekonomik takvim açıyorum. Dün de söyledim. Bugün o gün. Bugün ABD'nin enflasyon verisi var. Bu veri tıpkı TDI verisi gibi piyasalar üzerinde ciddi anlamda volatilite sağlayacak olan bir veridir. Şimdi şuradaki beklentilerde bir tık dahi aşağıya düşük gelirse tüm enstrümanlar hızla yukarıya doğru bir hareket sağlar. Şimdi yıllıklara baktığımızda zaten bir önceki veriden daha aşağıya bir beklenti var. Yani burada 6,2 bekleniyor. Bu veri 6,1 ya da 6 gelirse yine bu yukarıdaki 5,7 olan bir önceki veri 5,5 bekleniyor. Bu veri 5,4, 5,3 gelirse, yani 5,5'un altında gelirse ve üzerine özellikle de şu aylık olan beklentiler keza yine aynı şekilde beklentiden daha düşük gelirse, burası 0,4 bekleniyor. Biraz 0,3 gelirse şuradaki fiyat muhtemelen bu yüksek gelecektir. Çünkü geçen veri 0,1 geldiği halde bu ayki verideki beklenti 0,5 geliyor. Yani bu da mesela 0,4 gelirse, yani diyeceğim o ki bugünkü ABD verileri beklentilerden kötü gelirse fiyatlamalar enstrümanları rahatlatır ve tüm enstrümanlar hızlı bir şekilde yukarıya doğru tekrar hareket eder. Şimdi bunlardan sonra algoritmanın verdiği rakamlara göz atacağız ve risk parametresini nasıl ayarladığımı sizlere izah edeceğim. Bugün de, yani veri saatine kadar yine benim risk parametrem dünden farklı olmayacak. Nötr, yani normal hedef kanal kadar bir düşüş gelirse buy yapacağım. Yükseliş gelirse satış tarafında olduğum enstrümanlar için de satış yapacağım. Satış tarafında olduğum enstrüman zaten dolar endeksi ve USD JPY. Diğerlerinin hepsinde zaten alım tarafındayım. Şimdi dolar endeksine geçmiş olayım. Dolar endeksinde 103.96 gelirse algoritma nötr risk parametresine göre sell işlemi yapacak. USD JPY 133.79 gelirse sell işlemi yapacak. Euro USD 1.06.46 gelirse buy işlemi yapacak.
GBP USD 1.20.68 gelirse pay işlemi yapacak. Tesla daha henüz açılmadı. Nasdaq 12.279 gelirse pay işlemi yapacak. S&P 500 4088 gelirse pay işlemi yapacak. Bitcoin 21.196 gelirse pay işlemi yapacak. Ethereum 1453 gelirse pay işlemi yapacak. AVAX 16.72 gelirse pay işlemi yapacak. Ons altın 1841 gelirse pay işlemi yapacak. Gümüş ons 21.29 gelirse pay işlemi yapacak. Şimdi bu kanalda zaten özellikle vurguladığım ve anlatmaya çalıştığım şuydu: sermaye risk yönetimi açılan pozlardan daha önemli. Yani siz pozu zaten bir şekilde kendinize göre şartlar oluşuyorsa o pozu açıyorsunuz. Ama ne kadar bir pozu içeride tutmanız gerektiğini çoğu insan hesaplayamıyor ve o yüzden de hesaplar patlıyor. Şimdi benim örneğimdeki bu canlı hesap için geçmişte zaten geçmişteki videolarda anlatmıştım. Bu yaklaşık 300 dolarlık bir hesaptı. Kasası 1348 dolara kadar çıktı. Ve sermaye risk yönetimine göre de buradaki kasa miktarının 1'e 10 kaldırıcı kadar en fazla içeride pozisyon tutmam gerektiğini sizlere ifade etmiştim. Bu hesaplamaya ve 1348 euroluk bir hesabınız varsa maksimum içeride tutmanız gereken pozisyon miktarı arkadaşlar 13 tane. Benim pozisyonum şu anda 14 tane. Yani bu kritere uyuyor. O yüzden hesabın patlama riskinin çok çok az olduğunu düşünüyorum. Ve bugünkü ABD enflasyon verisiyle birlikte şu an burada yaklaşık 500 euro olarak gözüken zararın önümüzdeki hafta pozitife döndüğüne şahit olacağız hep beraber. Allah kısmet ederse, hesaplamalarımda bir hata yoksa ve bugün özellikle altını çiziyorum, bugün enflasyon verisi beklentilerden kötü gelirse, iyi gelirse ne olur? İyi gelirse o enstrümanların üzerindeki baskı derinleşir. Ve hatta neredeyse şunu da söyleyebiliriz. Yani bütün enstrümanlar düşüş trendine tekrar girmiş olurlar. Ama ben bunun olacağını düşünmüyorum. Bugün pozitif bir piyasa için gerekli temel haber akışı ABD enflasyon verisiyle olacak diye düşünüyorum. Bu verinin kötü geleceğini düşünüyorum. Pozisyonları buna göre aldım. Saat 4'te 4.30'da veri açıklandığında umarım yanılmam ve kötü bir ABD verisi sayesinde bütün enstrümanlar hızlıca yukarıya doğru bir hareket görmüş olur. Bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Bugün yüksek bir volatiliteye şahit olacağız. Herkes kendi pozisyonunu bu volatiliteye göre ayarlamalı. Yani çok fazla içeride pozisyon tut. Benim pozisyonum dahi aslında şu anda fazla ama daha önceki videolarda da söyledim. Ben o TDI verisinden önce de gümüş pozisyonunu elimde bulunan Euro ve GBP pozisyonunu kapatıp Tesla ve AVAX'a ağırlık vereceğimi söylemiştim. Ancak TDI verisinde pariteleri atabildiğim halde gümüş onsu kapatma fırsatı yakalayamadım. Şu an bu 500 euroluk zararın %90'lık zaten o kapatamadığım gümüşten kaynaklı. AVAX ve Tesla
bu hesabı etkileyecek bir zarar yazmıyor. Benim için önemli var. Çünkü bugün o veri gelirse bu gümüşü mümkün olduğunca kapatmaya çalışacağım. Bu video bu kadarlık olsun. Tekrar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.